28 Eylül 2022 Çarşamba gününe hoş geldiniz kıymetli dostlarım. Evet, günlük astroloji yorumuma başlamadan önce çok önemli bir duyuru yapacağım şimdi size. Bugünle de ilgisi çok var gerçi. Bugün Ay Akrep Burcu'nda. Bundan tam bir ay sonra 25 Ekim 2022 günü Ay tam Akrep Burcu'ndayken bir güneş tutulması yaşayacağız. Yani bir aydan bile az kalmış aslında. Bugün ayın 28'i. Evet, bu güneş tutulmasının etkileri bir ay önceden çalışmaya başlar. Astrolojiyle yakından ilgilenen arkadaşlar bunu zaten biliyor olabilirsiniz. Dolayısıyla tam 2 derece Akrep Burcu'nda yaşayacağımız için bu tutulmayı bugün, yarın bu tutulmanın etkilerini hayatımızda hissedebiliriz arkadaşlar. Ve tabii ki bundan sonraki 6 ay boyunca da hissedeceğiz ama bir ay öncesi çok daha güçlü hissedilebiliyor. Ve hemen arkasından 25 Ekim'deki 2 derece Akrep Burcu'ndaki tutulmadan sonra, güneş tutulmasından sonra 8 Kasım'da 16 derece Boğa Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız. Yani 15 gün arayla 2 tane tutulma yaşamış olacağız. Dolayısıyla bu 16 derece Boğa Burcu'nda yaşayacağımız ay tutulması çok ultrasonik bir tutulma arkadaşlar. Ultra süper diyelim. Uranüslü, tam Uranüs'le aynı derecede her an her şeyin, gündemin birden değişebileceği sürprizlerle dolu bir tutulma. Dolayısıyla o tutulmalar bugünden itibaren hayatımızda devrede olacak arkadaşlar. Bu tutulmalar biliyorsunuz ki yılın başından, hatta 2021 yılının sonbaharından beri etkili. Hatta bu Akrep ve Boğa aksındaki tutulmanın ilk ayağı 2021 yılının sonbaharında yaşanmıştı. Dolayısıyla bu tutulmayla beraber 2021 Eylül, Ekim, Kasım aylarında yaşanan tutulmanın aslında devamı olan tutulmalar bunlar. Dolayısıyla bizi, yani ülkemizi çok etkiliyor, çok ilgilendiriyor. Özellikle ayın 25'inde yaşayacağımız güneş tutulması 2 derece Akrep Burcu'nda. Türkiye'nin güneşinin hemen hemen üzerinde, bizim 5 derecede bir güneşimiz var. Dolayısıyla da ülkemizi, devletle ilgili konuları, ekonomiyle ilgili konuları, partilerle ilgili konuları çok çok yakından ilgilendirecek. Tabii ki burada para piyasalarını kesinlikle atlamamamız gerekiyor. Geçen hafta bugün bir video yapmıştım. Demiştim ki önümüzdeki hafta çarşamba, perşembe çok önemli olabilir. Finansal açıdan, bankalarla ilgili konularda, işte dolar, euro vesaire, değerli madenler, bunlarla ilgili böyle ani iniş çıkışlar olabilir ki burada birazcık daha sanki dolar hani beklenmedik bazı sürprizler yapabileceğini söyleyebilirim. Evet, tutulma bir ay sonra ama bugün, yarın bunun etkilerini hayatımızda göreceğiz arkadaşlar. Bu arada tutulma ile ilgili burçlarınıza yansımasını tabii ki onları paylaşacağım. Ama şimdiden not alın. Bu 2 derece Akrep, 16 derece Boğa çok 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 önemli tutulma. Özellikle sabit grup burçları çok fazla etkiliyor. Şu anki gündemimizin dışında aniden yeni gündemler bizi bekleyecek. Çok sürprizli dedim ya. Hani sürprizlere inanmayan arkadaşlar, inanın ne olur. Çok önemli sürprizlerle karşılaşacağız. Hayatımızı değiştirecek sürprizler olma ihtimali çok yüksek. Şimdi bugüne dönüyorum. Bu konuyla ilgili daha detaylı bir video tabii ki yapacağım inşallah. Şimdi arkadaşlar bugün Ay Akrep Burcu'nda Mars tarafından yönetiliyor ve Mars şu an İkizler Burcu'nda ve bugün Mars'ın aslında çok açısı yok arkadaşlar. Ve Mars'ı yöneten gezegen şu an hala Merkür ve Retro ve Venüs'le beraber ve para evinde finansal göstergelerin bulunduğu yerde bir Mars var bugün. Bugün beklenmedik değişimler, gelişimler olabilir. Özel hayatlarımıza dikkat edelim. Harcamalara bilhassa. Çok ani harcamalar yaptırabilir. Burada çok planlı ve programlı olmamız gerekiyor. Attığımız adımlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tutulma mevsimi bir ay var ve bugün tutulma mevsimleri çok önemlidir. Koşulları her an değiştirebilir. Dolayısıyla da bizi böyle zorlayıcı bazı durumlara da getirebilir. Ama tabii ki şu da var. Şimdi çok da önemli bir
gökyüzü durumu var. Mesela işte Jüpiter retro şu anda. Merkür retro ve Jüpiter Koç burcunda bu arada retro ve şu anda Mars yönetiyor Jüpiter'i. Bu arada retro bir gezegen Dünyaya çok yakındansa her gezegen retro olduğunda Dünyaya en yakın pozisyondan geçer. Şu an Merkür o şekilde, Jüpiter aynı şekilde retro, Satürn retro, Uranüs retro arkadaşlar. Ve hepsi dünyanın çok yakınından geçiyor. Yani bize çok yakınlar. O manyetik alan çok güçlü şu anda. Bu da demek oluyor ki gezegenler ne kadar fazla yaklaşırsa dünyaya, dolayısıyla etkileri de o kadar artarak çoğalıyor. Tabii ki bazılarımız için çok süper etkiler olacak. İnanılmaz fırsatlarla karşılaşacak. Hayatının aslında fırsatlarını yaşayacak ve yakalayacaklar. Çünkü zaten tutulma süreçleri de bizim hayatımızı değiştiren anlardır. Yani bir tutulma olduğunda bizim hayatımızda çok önemli değişiklikler olur. Veya işte ay veya güneş tutulması. Yani mesela her gün anlattığım burç yorumlarında işte günlük, aylık veya yeni aylar, yılın aylar tabii ki etkili ama asıl etkili olan şeyler bizim hayatımızda nelerin değişeceğini bildiren konular tutulmalardır. Dolayısıyla 2 derece akrep, 16 derece boğa, doğum haritalarınıza bakınız. Nereye denk geliyor? Özellikle bir güneş, yükselen bu derecelerde varsa işte Venüs olur, Merkür olur, düğümler olur. Satürn bu arada çok önemli. İnanın ki çok büyük etkiler alacağınızı söyleyebilirim. Şimdi evet bugüne geçiyorum arkadaşlar. Ay Akrep burcunda sezgiler derin, finansal konular çok önde. Orada biraz daha kaygı da yaşayabiliriz bu arada. Şimdi Ay Akrep burcunda işte güney düğümle kavuşacak yarın. Orada biraz sıkıntı çıkartır. Genellikle biraz kadersel değişimler, gelişmeler getirebilir. Hayatımızda yine dediğim gibi en çok burada sabit grup burçlar ve yükselen akrep, yükselen boğa, efendim güneşi veya özel yerleşimleri olan arkadaşlar özellikle bugün ve yarın zaten bu etkileri alacaklar. Hatta planlarınızda bile ani bir değişiklik yapma olasılığınız olabilir. Dediğim gibi eğer tutulmadan etki alıyorsanız o tutulma etkisi bugün başlıyor. Evet sevgili dostlar, onun yanı sıra bugün tabii ki finansal göstergeler tam karşısında boğa var, Uranüs. Orada Uranüs'ün gıdayla, besinlerle ilgili konular, besin zincirleriyle ilgili konuları da çok aktif edeceği için yine bugün beslenme ile ilgili konuları hayatımıza getirebilir. Mars, Satürn, dün de söylemiştim, gayet enerjisi yüksek bir göstergedir gökyüzünde. Hem hayatımızda hem günlük yaşantımızda, günlük olaylarda da aynı. Fiziksel aktivitelerde bizi harekete geçirecek, bazı şeyleri çok daha hızlı, kolaylıkla yaptıracak bir enerji bugün halen daha aktif. Onun yanı sıra başka hiç açı yok, temel bir açı yok daha doğrusu bugün. Dolayısıyla biz ne yapacağız arkadaşlar? Akrep neyi yönetiyor? Finans göstergelerini yönetiyor. 8. ev biraz krizli bir evdir. Ondan sonra biraz daha aklı başında, ayakları daha yere sağlam basan bir durumdadır. Şimdi burayı Mars yönettiği için Mars bakıyoruz bankalar, finansal göstergeler, ondan sonra para piyasaları, işte vergiler, borsalar, şirketler, ortaklıklar, ortaklı işler, oradan gelecek para veya ödemeler yine bugün gündemimizde olacak ki birçoğumuzun gündeminde ödeme olabilir bugün. Ödemeler özellikle sigortalar, vergiler vesaire devletle ilgili önemli konular yine bugünün temel ana açıları arasında kıymetli dostlarım. Evet bugün dediğim gibi çok açı yok. Satürn ve Mars'ın olumlu açısını lütfen değerlendirin. Harekete geçemediğiniz anlar ya da yerler, konular varsa tam zamanı. Bir angarya işten kurtulmak için düşünüyorsun ama hareket edemiyorsun. Tam zamanı işte. Kalk yap. Düşünme. Yani hemen şimdi harekete geç. Merkür tabi retro olduğunu unutmayalım. Bunlar önceden planlanmış olması daha sağlıklı olacak arkadaşlar. Ve hemen şimdi şunu da tekrar edeyim. Gerçi bu haftaki bütün videolarda söyledim. 29'unda yani Perşembe günü artık Venüs teraziye geçecek. İlişkilerde bize bir ok çektiriyor. Hem maddi hem manevi açıdan biraz daha rahat edeceğiz. Ne zamana kadar? Tutulmaya kadar arkadaşlar. 25 Ekim'e kadar. Çünkü 23 Ekim'de Venüs teraziden ayrılacak ve Akrep burcuna geçecek. Çünkü tutulma anında
O 2 derece Akrep Burcu'nda Venüs de var. Burada ilişkiler, para, finans, aşk, ondan sonra yani acayip bir şey tutulma, anlatamam size. Müthiş bir değişim var burada. Şimdi bugünkü güzel saatlerimi söylüyorum hemen. Bir satış planlaması yapmak, bir anlaşma yapmak için 12.47, 13.47'yi kullanabilirsiniz. İkinci saatim arkadaşlar 19.46, 20.46. Bu mesela miraslı bir işi konuşmak, aileyle ilgili bazı konuları tartışmak. Tartışmak dediğim şöyle, yani tatlıya bağlamak. Mesela diyelim bir şey satılacak. Ortak bir mal var, bir işte bankada para var veya bir toprak var mesela. Hani bir bölünmesi gerekiyor. Bu eşle ilgili de olabilir, aile değil. Mesela bu saatte bence bunun için değerlendirin. Diğer bir saatimiz gece saatlerine denk geliyor arkadaşlar. 02.48'de 03.48 arasında. Bu da tabii muhtemelen çoğumuzun uykuda olduğu saat ama gece işleri olan, mesela yabancı ülkelerde görüşmeler yapan veya belki işle ilgili bazı gelişmeleri, toplantıları düzenleyenler varsa aramızda yine bu saati kullanabilirsiniz sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, tutulmalar geliyor. Tutulmalara az kaldı. Tutulmalar bizim hayatımızdaki çok önemli kilitleri açar. Aslına bakarsanız ben iyi tarafından hep bakarım tutulmalara. Tutulmalar hayatta bizim yapmaya cesaret edemediğimiz şeyleri yaptırır. Hayatımızda yeni kapılar açar. Sakın olumsuz değerlendirmeyin. Mutlaka bir kapı kapanırsa yeni bir kapı açılacaktır. Böyle değerlendirin lütfen sevgili arkadaşlar. Ve bugün yapmak istediğiniz, harekete geçmek istediğiniz neyse o konu için niyetlenin. Sevgili arkadaşlar, ben bugün niyet ediyorum. Yarın finansal konularda kendimle ilgili konuları düzenlemeye, borcum varsa ödemeye, işte alacaklarım varsa onları düzenlemeye diyorum sevgili dostlarım. Ve tabii ki şükrediyorum ve güvende olduğumu da unutmuyorum. Evet sevgili dostlarım, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şu ana kadar beni izleyen siz sevgili arkadaşlarım, hepiniz var olun. Yarın yine görüşmek üzere diyorum. Yorumlar bölümüne aklınızda olan, takılan, sormak istediğiniz şeyleri de sorabilirsiniz. Gelişmelerle ilgili bilgi paylaşırsanız yorumların altına çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.